Tarifim için gerekli 2 adet büyük boy patlıcanım var. Yıkadım ve tahtanın üzerinde gördüğünüz gibi yaklaşık 1 santim kalınlığında dilimliyorum. Patlıcanlarımı dilimledikten sonra tuzlu suyun içerisine ekliyorum. Yaklaşık bir 20 dakika kadar acısını suya salması için bekliyorum. Üzerine bir tabak kapatarak. Daha sonra süzgece aldım ve yıkadım patlıcanları. Bakın tahtanın üzerinde tatlı kaşığıyla ortasını oyuyorum. Bu şekilde bütün patlıcanlarımın içini oydum. Ve daha sonra patlıcanların içinden çıkan parçaları minik minik doğruyorum tahtanın üzerinde. Yaklaşık 130 gram kadar sosisleri de minik minik doğruyorum yine. Karıştırma kabımın içerisine doğramış olduğum patlıcanları alıyorum. Üzerine 1 adet havucu da yine küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Yine küçük küçük doğranmış olan sosisleri ekliyorum. 2 adet Charleston biberi de minik minik doğradım. Onu da ekliyorum. 3 tane yumurta ekliyorum. Yeteri kadar tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve karıştırıyorum. İsterseniz ince kıyılmış taze soğan da ekleyebilirsiniz. 2 dolu yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Önce bir kaşık ekledim ve daha sonra bir kaşık daha ekledim. Yani toplamda 2 yemek kaşığı nişasta eklemiş oldum. Harcım hazır. Bir tavanın içerisine yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıvı yağını aldım. Bakın kızdırmış olduğum yağın üzerine patlıcanlarımı dizdim. Üzerine harcımdan önce susuz kısmından koyuyorum ve daha sonra üzerine suyundan ekliyorum ki kenarlardan taşmasın diye. Daha sonra tavanın kapağını kapatıyorum. Birkaç dakika kızarmasını bekliyorum. Kızardıktan sonra çeviriyorum. Diğer tarafını da kızarması için yine kapatıyorum. Bakın her iki tarafı da kızardı. Kağıt havlu serilmiş olan tabağımın içerisine patlıcanları çıkarıyorum. Kızarmış gurme patlıcanlarım hazır. Çok da lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Peynirli patates toplarım için 5 adet orta boy patatesi yıkadım. Üzerine geçecek kadar su ekleyip patateslerimi haşlıyorum ve daha sonra kabuklarını soyup patates ezeceği ile iyicene eziyorum. Daha sonra üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve iyicene karıştırıyorum. Yani yoğuruyorum diyebiliriz. Koyu bir kıvam alması gerekli. Bakın bu kıvamı alana dek nişasta ekleyebilirsiniz. Telli peyniri rondodan geçirdim. Üstünden bir peynir kullanmanız gerekli. Kaşar peyniri de olabilir. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle bastırıyorum. İçine sığacak kadar bir dolu tatlı kaşığı peynir ekliyorum ve güzelce kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Yuvarlıyorum. Tabağıma alıyorum. Patates toplarım hazır. Tavama bir miktar yağ aldım. Çok fazla değil. Yaklaşık yarım çay bardağı diyebiliriz. İyice kızdırdıktan sonra bakın bu şekilde elimle hafif üzerlerine bastırarak kızgın yağ atıyorum patates toplarımı. Nar gibi kızardıktan sonra çeviriyorum. Her iki tarafı da güzelce kızardıktan sonra kağıt havlu serilmiş bir tabağın içerisine alıyorum. Şu an çok sıcak olduğu için bakın eşim peçeteyle tutarak size gösteriyor. Çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli.
Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Omletim için bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı aldım. Üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Çeyrek çay bardağı kadar süt ekliyorum. Süt yoksa su da ekleyebilirsiniz. Çırpıcı ile iyicene karıştırıyorum. Çatalla da çırpabilirsiniz. Bir tavanın içerisine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tereyağını aldım, eritiyorum. Tereyağım eridikten sonra üzerine omlet harcımı döküyorum. Tavanın kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte yaklaşık 6-7 dakika kadar pişiriyorum. Bakın bu şekilde üzeri donana dek pişirmelisiniz. Altı da gayet güzel kızardı. Üzerine bir kase rendelenmiş kaşar peyniri yarı yerine gelecek kadar koyuyorum üzerine. Üzerine birkaç dal da kıyılmış maydanoz eklemek istiyorum. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Daha sonra omletin diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Ocağın altını da kapattım bu arada. Omletim hazır. Sıcak sıcak servis ediyorum soğumadan. Çok lezzetli, puf puf harika bir omlet oluyor. Yapımı da çok basit, çok kolay. Kesinlikle sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. ...400 gram suyu süzülmüş olan konserve nohut veya haşlanmış nohutu robotun içerisine aldım. Üzerine 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Yarım su bardağı tahin ekliyorum. Yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar kimyon. 2 adet küçük boy limonun suyu. Yeteri kadar tuz ekliyorum. Robotta çekiyorum. 1 su bardağı kadar su ekledim ama azar azar ilave ediyorum. Bir anda dökmeyin. Kıvam alana dek su ekleyeceğim. Su ekleyerek robotta çekiyorum humusumu. Konserve nohut kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz kendi haşlamış olduğunuz nohutu da kullanabilirsiniz ve hatta o şekilde çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Aslında humus yaparken ölçüler çok da önemli değil. Tadına bakarak kıvamını ayarlayabilirsiniz. Sarımsağını, limonunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir kaşıkla tadına bakıyorum. Gayet güzel oldu. Bakın kıvamı da bu şekilde olmalı. Hafif akışkan bir kıvamda olmalı. Üzerini pul biber ve kimyon ile süsledim. Üzerine bolca zeytinyağı gezdiriyorum ve kıyılmış maydanoz serpiştiriyorum. Humusum servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık suyu ekliyorum. Üzerine 1 paket instant maya ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bakın bu şekilde fazla tepeleme olmasın. Silme yemek kaşığı. Çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. Tekrar çırpıcı ile iyicene karıştırıyorum ve üzerini bir kapakla kapatıp üzerine bir bez örtüyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kadar bekletiyorum mayalanması için. Bakın yaklaşık 20 dakikadır bekleyen hamurum kabardı. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet yumurta ekliyorum. Üzerine aldığı kadar un ekleyeceğim ama ununu azar azar ilave edeceğim. Bir miktarda un ekledim. Yoğuruyorum. Azar azar unumu ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz eklemeyi unuttum. O yüzden bu aşamada ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğruldu. Yumuşak ama ele yapışmayan kıvamda olmalı. Aslında unu aldığı kadar ama toplamda 4,5 su bardağı un aldı hamurum. Bakın bu şekilde yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Üzerini tekrar bir kapakla kapatıyorum. Yine bir bez örtüyorum. Yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum mayalanması için. Yarım saatin sonunda
Bakın gayet güzel mayalanmış, kabarmış. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar da bu şekilde tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Bakın bu püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir pişiniz olacak. Püf noktalarına lütfen dikkat edin. İyicene yoğuruyorum. Daha sonra hamurumu hiç bekletmeden tezgahın üzerine biraz un serpiyorum. Üzerine de biraz un serpip oklava veya merdane yardımı ile açıyorum hamurumu. Hamurumu açtım. Çok fazla inceltmedim. Yaklaşık 1 santim kalınlığında. Bir çay bardağıyla bakın yuvarlaklar kesiyorum. Hepsini kestim. Arada kalan parçaları topluyorum. Onları yeniden açacağım. Bakın kalınlığını görüyorsunuz. Çok fazla inceltmedim ama siz isterseniz daha ince de yapabilirsiniz. Her şekilde güzel oluyor bu pişi. Bakın bu şekilde. Bir mutfak bezi sermiş olduğum tepsinin üzerine diziyorum. Bakın hepsini yerleştirdim. Üzerine de yine bir bez örtüyorum. Bu şekilde yine yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bakın 15-20 dakikanın sonunda iyice kabardılar. Tavama bolca sıvı yağ aldım ve kızdırdım. Kızgın yağın üzerine hamurlarımı atıyorum. Hemen kabarmaya başladılar. Atar atmaz bir çeviriyorum önce. Bu şekilde daha güzel kabarıyor. Daha sonra her iki yüzü de güzelce kızarana dek çevirerek pişiriyorum. Bakın gayet güzel kızarmış olan hamurlarımı peçete veya kağıt havlu serilmiş olan tabağın üzerine çıkartıyorum. Bakın bayağı da bol bir pişi çıktı. Hepsi de tek tek kabardılar gördüğünüz gibi. Yumuşacık, pufuduk pufuduk harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın sünger gibi yumuşacık oldu. İki adet orta boy patatesi rendenin iri tarafı ile rendeliyorum. Üzerine çok az bir miktarda tuz ekleyip karıştırıyorum. Hayvanca bir tavanın içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip fırçayla her tarafına sürdüm. Daha sonra rendelenmiş patatesi üzerine yayıyorum. Tavanın dibine düzelterek yerleştirdim. Tavanın kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte patatesi pişmeye bırakıyorum. Patatesler hafif yumuşayıp hafif altı kızaracak. Bu sırada üzerine sosunu hazırlamak istiyorum. Bir kase küp küp doğranmış olan sucuğu 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tavanın içerisine aldım. Üzerine bir kase küp küp doğranmış olan sucuğu ekliyorum. Fazla yağ eklemek istemedim. Sucuk da yağını salacağı için. Karıştırarak sucukları biraz pişiriyorum. Üzerine 2-3 adet ince doğranmış sivri biberi ekliyorum. Onu da biraz kavuruyorum. Daha sonra 1 adet orta boy domatesi kabuklarını soyup küp küp doğradım. Onu da içine ekledim. 2-3 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Daha sonra ocaktan alıyorum. Bu sırada patatesim de pişti. Yaklaşık bir 8-10 dakika kadar pişirdim. Ben balık tavasının kapağıyla kolayca çeviriyorum. İsterseniz tabakla da çevirebilirsiniz. Daha sonra yine bir kaşık yağla tavanın tabanını yağladım fırça ile. Daha sonra çevirmiş olduğum patatesi tekrar tavaya alıyorum. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Pişirmiş olduğum sucuklu harcı üzerine yerleştiriyorum. Üzerine tekrar rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum ve tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte patatesimin altı kızarıp kaşarlar eriyene dek pişiriyorum. Yine 8-10 dakika kadar diyelim. Bakın patatesim pişti, kaşarlar eridi. Sıcak sıcak servis tabağına alıyorum ve sıcak sıcak servis ediyorum. Ruletle veya bıçakla kesebilirsiniz dilim dilim. Çok kolay olan patatesli pizzam servis için hazır.
250 gram sivri biberi yıkadım. Sap kısımlarını kesiyorum. İç tohumlarını temizleyip 2'ye veya 3'e bölüyorum. Uzun uzun doğruyorum bu şekilde. Acı biber seviyorsanız acı biber de kullanabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Tüm biberlerimi hazırladım. Bir tavanın içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağını alıyorum. Üzerine biberleri ekliyorum ve güzelce kavuruyorum. İyice kızarana dek ara ara karıştırarak kavuruyorum. Bakın biberler güzelce kızardı. Üzerine 2 yemek kaşığı un serpiştiriyorum. Kaşık fazla tepeleme olmasın. Bakın bu şekilde hafif dolu olacak şekilde. Unu da iyicene kavuruyorum. Un kokusu gidene dek kavurmalısınız. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum unumu. Un hafifçe sarardı. İyice kavruldu. Üzerine 2 su bardağı süt ekleyeceğim ama yavaş yavaş ekliyorum. Bir anda dökmüyorum. Karıştırarak topaklığının gitmesini sağlıyorum. Sürekli karıştırarak kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kısık ateşte pişiriyorum ve ocaktan alıyorum. Bakın kıvamını da görüyorsunuz. Sıcak sıcak servis tabağına alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarini eritip üzerine 1 tatlı kaşığı kadar toz biber ekledim. Onu da üzerine gezdiriyorum. Kahvaltılık sütlü biberim hazır. Sıcak sıcak servis ediyorum. Karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurtayı aldım. Üzerine 1 su bardağı sulucana yoğurdumu ekliyorum. Hafif suyuyla birlikte ekleyin yoğurdu. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 2 su bardağı süt. 1 silme tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve biraz çırpıyorum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı un ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekleyip tekrar çırpmaya devam ediyorum. İyicene çırpıyorum burada. Çünkü topak topak kalabilir un içinde. İyicene çırpıyorum. Bakın kıvamını da görüyorsunuz. Akışkan kıvamlı olması lazım. Yoksa şeklini verirken zorlanırsınız. Daha sonra tavamı ocağın üzerine aldım. Kızdırdım tavamı. Üzerine fırça ile yağlıyorum. Daha sonra bir kepçe kadar kremimden ekleyip hızlıca tavamı çeviriyorum her tarafına yayılması için. Üzerine biraz daha sıvı yağ sürüyorum. Ve spatula ile çeviriyorum. Diğer kreplerinizde tekrar tavayı yağlamanıza gerek yok ama istiyorsanız yağlayabilirsiniz. Her defasında üzerine birazcık sıvı yağ sürüyorum. Gördüğünüz gibi delik delik oluyor. Değişik bir görüntüsü oluyor. Bakın gördüğünüz gibi enfes kreplerim servis için hazır.